Evet arkadaşlar, kanalıma, videoma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi dördüncü bölümümüze geçiyoruz. Kafamızı yapacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar hemen hiç oyalanmadan sihirli halkamızla başlayalım. Aynen vücutta olduğu gibi sihirli halkamızı yapıyoruz. İçini tam 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Biraz çektirelim. Çok fazla çektirmeyelim. Hemen yanındakine bir ilmek kaydırma yapacağız. Evet arkadaşlar, bir zincir yanındakine hemen çiftle devam ediyoruz. 2, 3, 4, her sık iğne üzerine 2 sık iğne yapıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi arkadaşlar arkasını hemen yine düğümleyelim. Güzelce bir işaret ipimizi takalım. Hemen işaret ipi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, arkadan ipimi bağladım. İşaret ipimi de taktım. En son çift yapmıştık. 12 çiftimiz olmuştu. Şimdi tekrardan çiftle başlıyoruz bu sıramıza. Evet, bir çift, bir tek olarak devam ediyoruz. İşaret yerimize kadar bir çift, bir tek, çiftle başlayıp tekle bitiriyoruz. Evet, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, evet, bir çift, tekrar bir tek. İşaret yerimize geldik. Şimdi hemen ipimizi tekrar yukarıya alalım. Şimdi bu sıramızda da yine bir çift, iki tek olarak devam edeceğiz. Bir, bakın arkadaşlar, bu teklerin ilk başladığı sık iğne çift yaptığımızın üstüne denk geliyor. Birinci tek, ikinci tek. Evet, çiftimizde alttaki çiftin hemen dibine ikinci çift, bir tek, iki tek. Hep bu şekilde gelecek. İlerleyen sıralarda saymanıza bile gerek kalmıyor bu durumda, ama yine de tabii saymakta fayda var sayarken. Bir çift, bir tek, bir çift, iki tek diye. Şimdi yani en azından bir hata varsa daha çabuk yakalanabiliyor. Evet, çift, evet, iki tek. Şimdi yine bir çift, bir tek, ikinci tek, evet, bir çift, bir tek, ikinci tek. Şimdi arkadaşlar tekrardan işaret ipimizi aldık. Şimdi bu sıramızda bir çift, üç tek yapacağız. Şimdi ben sonuna kadar göstermeyeceğim. Şimdi bunu da bu sırayı da bir çift, üç tek olarak tamamlayacağız. Bir üst sırayı bir çift, dört tek, aynen vücudumuzda olduğu gibi bir çift, beş tek, bir çift, altı tek, ta ki bir çift 16 tek olana kadar bunu örüyoruz. Arttırmalarımız esnasında desen yapmanıza gerek yok. Çünkü boyun kısmı olacak. Boyunla kapanacağı için oralara desen yapmanıza gerek yok. Şimdi bir çift 16 tek olana kadar arkadaşlar bunu örelim. Sonrasında tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar, bir çift 16 tek olarak bitirdik. Artmalarımız burada bitti. Şimdi düzümüze geçeceğiz. Düzümüzü de 20
20 sıra, tam olarak 20 sıra düz örelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kaplanımda, onu da göstereyim. Tabii ki gösterebildiğim kadar. Şimdi arkadaşlar desenimizi bu şekilde yapacağız. Ona çok dikkat edelim. Bu ortadan mutlaka çizgi gibi gelsin kafa kısmı. Dediğim gibi yanlara yine çizgiler. Bu turuncu olduğu için beyaz ekledim buna. Ama beyazda böyle bir beyaza gerek yok. Yani desenini göstermek istedim yakından size. Mutlaka bu şekilde yapalım arkadaşlar. Kafa desenimiz de böyle olacak. İyice şöyle göstereyim. Birazdan bakarsınız nasıl yapıldığına. Şöyle. Evet. Tam 20 sıra arkadaşlar. Düz örelim. Daha sonrasında devam edeceğiz. Sonra kesmelerimize başlayacağız. 20 düzümüzü de ördük arkadaşlar. Şimdi hemen işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. Artık bu noktadan sonra kapatma işlemine başlayacağız. Kesmelerimize başlayacağız. Şimdi en son yaptığımız artma bir çift 16 tekti. Şimdi aynı şekilde tekrar gerisi geriye alıyoruz. Bu sefer artma değil kesme yapıyoruz. Bir kez 16 ör. Şimdi bir tane kesiyorum. Bir tane kestim arkadaşlar. Şimdi 16 örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı vücudumuzda yaptığımız gibi 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi arkadaşlar bir tane daha kesiyorum. Bu sıramızı tam olarak bir kez 16 ör, bir kez 16 ör olarak işaret yerimize kadar geleceğiz. Daha sonrasında tekrardan devam edeceğiz. Bu sırayı bir kez 16 örle tamamladık. Şimdi tekrardan işaret ipimizi yukarıya alıyoruz ve yine bir kesiyoruz. Evet. O sıramızı da bir kez 15 ör olarak tamamlıyoruz. İşaret yerimize kadar. Arkadaşlar şimdi tekrar söylemek istemiyorum. Bir kez 16 ör, bir kez 15 ör gibi. Yani bunu bir kez 10 öre kadar devam ediyoruz. Daha sonrasında çünkü gözlerini takacağız. İyice kapanmadan. Bu yüzden bir kez 10 öre kadar devam edelim. Örelim bunu. Daha sonrasında gözleri tekrar birlikte takacağız. Şimdi bu kadar. Bu şekilde yapalım. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kez 10 ör yaptık en son. Şimdi gözlerimizi takacağız. Gözlerimizi 25 sık iğne aralıkla takacağız. Şimdi üstten sayalım. Bu kesmeye başladığımız kısımlardan yani 1, 2, 3. Üçüncü sırada yani ne olmuş oluyor? Bir kez 16 ör, bir kez 15 ör, bir kez 14 ör. Bunun altına yapılacak. Şimdi arkadaşlar ortalama şimdi göz kararı ben iğnelerimi takayım. Desenlerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi sayalım. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 oldu. Şimdi buradan 21, 22 yapalım. Buradan da 23, 24, 25. Tam ortalamak için bu şekilde yaptım arkadaşlar.
Tam 25 Aralık olacak. Hatta bunu biraz daha kaydırayım ki şu kısım tam ortaya gelsin. Şimdi buradan tam orta olmadı. Yanda kaldı çünkü. Buradan 1, 2, 3. Buradan da 3 geri geleyim. 1, 2, 3. Tam 3. Pardon. Tam 25 Aralık oldu. Şimdi hemen gözlerimizi de takalım. Ben yeşil göz kullanacağım. Bu sefer. Şimdi ben bir tanesini takayım. Şimdi burayı arkadaşlar bir açalım bir makasla da. Açmadan olmayacak. Mutlaka böyle açın. Çünkü gözlerin girmesi bayağı bir güç oluyor. Bu ipler daha yumuşak olduğu için daha rahat geçiyor aslında da. Evet. Şimdi buradan bir tanesini taktık. Bir diğerini de takayım. Evet, şimdi bunu da takalım hemen. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi ben tıpalarına silikon, soğuk silikon sıkıyorum. İyice yapışsın diye. Daha sağlıklı geliyor. Hani silikon olmayan bunun başlarını da yakabilir plastik. Neticede yine de yapışacaktır. Evet. Silikonlar kurumuş ucunda bayağı bir. Böyle. Evet. Şimdi diğerini de takalım. Arkadaşlar şimdi bu gözlerimizi de yapıştırdıktan sonra en son bir kez 10 ör yapmıştık. Bundan sonrasında tamamıyla elyaflarımızı doldurarak artık tamamıyla kapatabiliriz. Ellerinize yapışsa da önemsemeyin. Çünkü silikon neticede soyuluyor. Problem olmaz. Şimdi arkadaşlar bunun korumasını bekleyeceğim. Daha sonrasında devam edeceğim. Bir kez 10 ör yaptık en son. Şimdi tamamlayalım. Bunu elyaflarımızı doldura doldura kapatalım. En son 6 ilmek kalacak. 6 ilmeği de keserek kapatalım. Çok irdelemenize gerek yok. Çünkü o kısmı zaten burun kapatacak. Sorun değil. Şimdi ben de bunu kapatayım. Daha sonrasında burnuna başlayalım. Burnunu hemen örelim. Şimdilik bu kadar. Devam edeceğiz. Hemen kafayı bitirip buruna başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kafamız bitti. Bu şekilde gördüğünüz gibi desenlerini bu şekilde ayarladım. Gözler de böyle bir şekil aldı. Normalde bebeklerde buralara koyduğumuz gözleri kaplanımızda buraya koyuyoruz. Şimdi hemen burnumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar burnumuz yine çok basit. Yine kafayı ve vücudu başladığımız gibi yine sihirli halka ile başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi birinci sık iğnemiz, ikinci sık iğnemiz, 3, 4, 5 ve 6. Çok az bir şey sıktıralım. Evet.
Şimdi diğerlerinde olduğu gibi yine üstünü çift çift yapacağız. Bir ilmek kaydırma, bir zincir. Evet, 2 oldu. 3 4 5 6 Evet. 7 8 9 10 11 ve 12. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen arkasını sıkalım. Evet. Bunu iyice düğümleyelim. İşaret ipimi de alayım. Geliyorum. Evet, işaret ipimi de taktım. Arkasını da düğümledim. Şimdi hemen bir çift, bir tek olarak devam ediyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, çiftle başlayıp tekle bitiriyoruz. Bir çift, bir tek. Saymak istiyorsanız arkadaşlar her seferinde üzerine 6 eklediğinizde zaten sayıyı bulmuş olursunuz. Mesela 12 6 sık iğnenin üzerine çift çift yaptık, 12 oldu. Bir üstüne bir çift bir tek yapıyoruz. Yani yine 6 artmış oluyor. O zaman bu 12 ise bu sıra 18'dir. Bir üst sırası 24'tür. Hani sayı vermiyorum diye belki kafanız karışabilir. Yani karışacak hiçbir şey yok. 6 eklediğinizde her bir sıraya zaten tam sayıyı bulmuş oluyorsunuz. Ama gerek var mı? Gerek yok. Ama karıştıranlar için sayılabilir yani. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tek tek saymaya inanın hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bir çift bir tek bitirdik. Şimdi 4. sıramız. Yani 6 sık iğne ile birlikte 4. sıramız olmuş olacak. Şimdi bu sıramız yine bir çift, 2 tek, 1 2. Burunda hiçbir desen yapmayacağız. Sadece düz rengimizle öreceğiz. Turuncu yapıyorsak turuncu, beyaz krem yapıyorsak kremle devam edeceğiz. Hiçbir şekilde siyah desen vermeyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir çift, 1 2, bir çift, 1 2, evet, bir çift, 1 2. Şimdi arkadaşlar tamamladık. Neyse, şimdi ben bu sırayı bir çift 2 tek olarak devam edeceğim. Bir üst sıra, bir çift 3 tek, bir çift 4 tek, bir çift 5, bir çift 6, 7, 8 ve 9. Bir çift 9 tek olana kadar bunu örüyoruz arkadaşlar. Şimdi örelim bir çift 9 tek. Daha sonrasında tekrar devam edelim. Evet, bir çift 9 tek olarak geldik. Şimdi bu noktadan sonra tam 7 sıra düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bitirirken de uzunca bir ip dikiş yapabilmemiz için, dikmemiz için uzunca bir ip bırakıyoruz. Hiç eksiltme artma yapmadan tam 7 sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. Uzun ipimizi de bırakalım. Burnumuzu kafamıza dikelim. Evet arkadaşlar, burnumuz da bitti. 7 sıra düzle bitirdim burnumu. Dikiş için ipini ayırdım. Şimdi bir diğerine göre biraz daha küçük yapacağım. Sanki ötekinin burnu biraz uzun gibi geldi. Onu 10 sıra yapmıştım. Bunu 7 sıra yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burnumuzu bir kenara alıyoruz. Hemen göz çevremize başlayacağız. Etrafını örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi siyahla hemen başlıyoruz. Evet. Şimdi hemen birinci zincirim.
Gözlerim 18 milim olduğu için tam 18 tane zincir çekeceğim. 2. Sizler de atıyorum 12 milimlik göz kullanıyorsanız mesela 12 zincir çekeceksiniz. Benim 18 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi hemen karşıya birleştiriyorum. Evet. Şimdi birleştirdim. Hatta şunu ilmek kaydırmayla birleştireyim. Evet arkadaşlar, ilmeğimi kaydırdım. Hemen bir zincir üstüne devam ediyorum. Evet, tam 18 sık iğne yapacağız üzerine zincirlerin. Şimdi arkadaşlar siyah olduğu için ve önümde kamera olduğu için ışık geliyor çok fazla. Ben bunu yapmakta zorlanıyorum. Bu zincirlerin üstüne tam 18 tane sık iğne yapalım ve başa gelelim arkadaşlar. Üzerlerine basacağız. 18 sık iğne olacak. Evet arkadaşlar, ördüm. 18 tane sık iğne yaptım. Zincirimin üzerine hemen karşıya atlıyorum ve bağlıyorum. Şimdi burada 2 tane çift yapacağım siyahımla. Şimdi 3. sık iğnemi yaptım. 4.'ye geçtiğimde hemen beyazı ilave edeceğim. Evet. Şimdi ilave ediyorum. Evet. 4.'yü yanındakine hemen batıyorum. 2 tane yapıyorum yanına. Tekrar. Kaç oldu? Evet. Şimdi bir saniye. Bir tane atlamışım çifti. Evet, 2. çift beyazda. 3. çift. 4. çift. 5. çift. Evet. 6. çift. 7. çift. Karşılıklı yapmaya çalışacağım. Bu siyahlarını göz pınarları olacak. 8. çift. Şimdi biraz daha gitsek mi? Evet. Bir tane daha çift yapayım. 9. çift arkadaşlar. Aynen. Şimdi pardon, 9. çiftin sonundakine tekrardan siyah ipimi geçireceğim. Sondaki beyaza biraz bol bırakalım arkadaşlar. Arkadan gözükmesin. Şimdi bu şekilde yine çift yapıyorum siyahımı. Evet, şimdi bir çift bir tek yaptım. Hemen yine yanına batıyorum o tekin. Tekrar beyazıma geçiş yapıyorum. Şimdi şunu da çektirelim. Bu ip geçişlerinde arkadaşlar sürekli bir çekin iplerinizi. Çünkü bol kalır. Hoş olmaz. Evet. Şimdi pardon. Bir beyaz yaptım. Evet, bu bir çift yine. Bu ipleri de önemsemeyin. Arkalarda kalacak. Bu 2. çift oldu. 3. çift. Şimdi bunu kendi göz zevkinize göre de yapabilirsiniz. Ben şimdi size yaptığım gibi gösteriyorum. 5. çift. Ben bile bazen yaptıklarımı çok farklı değişiklikler yapabiliyorum. Pardon. Bir çift beyaz, 2. çift, 3. çift, 4. çift, 5. çift, 6. çiftin
İkinci sık iğnesinde tekrar siyaha geçiş yapıyorum arkadaşlar. Biraz burası zor oluyor ama yani tabii kendiniz yaparsanız yine kolay olacaktır. Bu arkadan ben bunu bağlamayı unuttum ama mutlaka bunu bağlayın. İp kaçmasın. Evet, şimdi burada tekrardan bunu da şöyle yapalım. İlk siyahımızı çift yapalım. Bir tane tek yapalım. Evet, göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Ben de yani çok farklı bir şey yapmıyorum. Evet, bunu da çift yapalım. Evet, bu siyahı bir çift, bir tek, bir çift yaptık. Şimdi buradan beyazın üstünde siyah geçeceğiz. Şimdi şöyle olsa, şöyle göz pınarımız olsa, buraya yapsak, şu kısmı alta getirmek istiyorum da bu yüzden, ya da bu taraf alta gelsin, önemli değil. O zaman bunu tekrar beyaza geçireceğiz. Dar kısmını alta getirelim. Evet. Şimdi son yaptığımız siyahı beyaz geçirelim. Ben söküyorum aralarda. Hani siz onları takip edebilirsiniz. Ya da aynen bu şekilde devam edin. Şimdi bir tane çift yapacağım. Bir tane tek. Bir tane çift. Göz pınarını bunu yapacağım arkadaşlar. Bu az olan beyaz kısmını aşağıya getireceğim. Şimdi bir tek yaptım yine. Bir tane tekrardan bir siyahlık koyacağım arkadaşlar. Yine dibine battım. Bir çift bir tek gittiğimiz için bu sırayı kafanız karışmasın. Şimdi burayı da çift. Burası tek. Evet. Şimdi evet. Şimdi beyaza tekrar geçiyorum. Çok bombeli olursa tek tek de gidebilirsiniz. Yani böyle marullanmasın. Hani illa çift tek gidecek diye bir şey yok. Baktınız marullanıyor. Tek tek gidin. Sorun değil. Yani bu gözlerinin deseni olacak. Göz çevresi olacak. O yüzden çok da takılmayın. Sorun değil. Onu da yapabildiğiniz gibi yapın. İlla benim gibi de yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Şimdi mesela çift tek gittim buraya ama baktım marullanıyor. Şu anda tek gittim. Bilginiz olsun. Şimdi burayı yine siyah yapacağım. Burada dibine battım tekrar. Hani sütaş buzağa örüldüğünde nasıl ki benekleri fark etmiyor, kafanıza göre yapıyorsunuz. Bu da göz beneği. Bunu da dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi buraya yine çift battım. Bir tane tek. Bir tane çift. Şimdi tekrar bu şekilde tamamını çerçeve içine alacağım. Alt kısmın. İkinciyi de aynı birebir uyduralım diye uğraşmanıza da gerek yok. Neticede bu benek birbiriyle eşit olması şart değil. Farklı farklı desenlerde yapılabilir. Sadece büyüklüklerini falan bir yaparsanız daha hoş olur bence. Bu siyahları olduğu gibi tek geçtim arkadaşlar.
Yani gözümüz bu şekilde gelecek. Yine tek geldim. Şu son siyahımı beyaza döndüreyim. Yani bunu ben de kafama göre yapıyorum zaten. Yani illa bir tarif olması şart değil. Yani nasıl uygun görüyorsam desenini ona göre yapıyorum. Şimdi bir tane beyaz yaptım yine. Siz de bunu kafanıza göre yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde. İster hani bundan örnek alın. İsterseniz kafanıza göre yapın. Bir siyah bir beyaz olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben bunu beyaz yapacaktım ama krem oldu. Olsun, ne yapalım. Krem olarak ekleriz, bizde yapacak bir şey yok. Çünkü benim kaplanım krem rengiydi. Bunu beyaz düşünmüştüm. Problem değil. Çok bakın arkadaşlar, marullandığı için tek tek gidiyorum artık. Burayı biraz böyle yuvarlatmak istedim. Üst kısmını. Şimdi tekrar beyaza geçeceğim. Evet. Buzağlarda çok yapıldı bu şeyler, benekler. O yüzden zorluk çekeceğinizi de düşünmüyorum. Sanırım zaten yeterli olacaktır. Evet. Şimdi buradan bir geri döneceğim. Bir kerecik. Böyle hemen orada ilmek kaydırma gibi yapın. Oradan bir kesinti gibi olmasın. Bir zincir çekin, geri dönün. Şimdi bitmiş halinde gözümüzde göreceğiz. Ve bunu dikeceğiz. Göz etrafımıza. Bu siyahın üstünde bir kere geçiyorum beyazla. Arkadaşlar bunu normal dikiş ipliğiyle dikelim. Ki kabarık durmasın. Hoş olmaz. Evet. Şimdi şunu bu şekilde beyazın sonuna kadar gelelim. Evet. Şimdi burada bitiriyorum. Hemen sağlamlayalım. Siyahımı da keseyim. Evet arkadaşlar, bunları buralardan geçerek sağlamlayalım. Biraz kaplanımız zor oluyor kafa kısmı ama çocuklar da çok seviyorlar. Evet, onların mutluluğu her şeyden değerli. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bu şekilde sağlamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi kafamızda bir görelim nasıl olacak. Şöyle. Bunlar altta kalacak. Göz pınarlarımız yana doğru. Bu şekilde arkadaşlar oldu. Bunları yüz şekillendirmede yapınca tabii daha farklı olacak. Evet, böyle. Şimdi hemen bunu da dikelim. Ben bir diğerini de öreyim. Hemen dikişini yapalım ondan sonra. Daha sonrasında da burnumuza geçeceğiz. Artık yavaş yavaş kafamızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, diğer göz kenarlarını da diktim. Şimdi bunu, bu arkadaki ipleri böyle çektirerek alacağız.
Bunları zaten diktikçe toparlanacak. Şu şekilde. Bu göz pınarları çapraz bir şekilde gelsin. Bu şekilde. Şimdi ilk etapta oldukça bir sağlam ip kullanacağız. Dikiş ipi ama sağlam bir ip. Benim elimdeki mesela naylonsu bir ip. Sentetik bir ip. Evet, şimdi bir sağlamlayalım. Bir kısım göstereceğim arkadaşlar. Yine ben kendim dikeceğim. Dikiş kısımlarını gerçekten kamera karşısında yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Yoksa hiç sorun değil. Hepsini tek tek bile gösteririm. Benim için problem değil. Ama maalesef işte. Arkadaşlar bunu tam böyle gözü tam ortalayalım. Dediğim gibi göz pınarını kenarına alalım. Tam bu kenarlardan şu ipleri de dikerken içine çektirelim. Hepsi içinde kalacak, merak etmeyin. Hiçbirisi gözükmeyecek. İğne ardı yapar gibi. Şu şekilde. Normalde nasıl makine dikişi yapıyoruz. Siyah olduğu için fark etmez. İstediğiniz yerden hani geçirip iğneyi çıkarabilirsiniz. Sorun değil. Ama şu kenarlar mutlaka, ben şu anda oradan geçiriyorum da siz elinizdeyken daha rahat dikeceksiniz. Merak etmeyin. Benim burada zorlandığıma bakmayın. Benim de kamera olduğu için zorlanıyorum. Tam şu kısımları arkadaşlar, şu kısımlardan içeri alacağız. Bunu diktikçe bu göz zaten ortaya çıkacak. Şimdi iki gözü de dikelim. Siz de dikin, ben de dikeyim. Daha sonrasında burnuna geçelim arkadaşlar. Göz kenarlarını da diktim. Göz çevresi de dikildi. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi burnumuza geldi sıra. Burnumuzu da hemen dikelim. Bunu da biliyorsunuz. İğneliyoruz yine. Tam göz altlarına gelecek şekilde ayarlıyoruz burnunu. Şu şekilde. Böyle her tarafını iğneleyelim. Aslında ilk etapta üstü de iğnelesek olur. Bunu yine yarıya kadar dikiyoruz. Daha sonrasında evet. Daha sonrasında elyaf dolduruyoruz. Bu şekilde. Hepsini bitireceğiz. En son şeklini vereceğiz. Yüz şeklini vereceğiz. Gözlerimizi çökerteceğiz. Burun ayarımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben tekrardan size bir dikişini tekrardan bir göstereyim. Aynen bacaklarda diktiğimiz gibi olacak yine. Şöyle bir geçireyim. Evet. Tam göz altlarımıza getirdik. Burayı yuvarlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar alttan alıyoruz ipimizi, iğnemizi. Aynen bacakları diktiğimiz gibi dikeceğiz. Şimdi bir iki tane göstereyim size. Sonrasında yine ben kendim dikeceğim mecburen. Dikişlerde 4 hani gösteremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Kamera karşısında gerçekten çok zorlanıyorum. Çünkü bu dikişlerini ben kucağıma alıp yapıyorum. Başka türlü olmuyor. Siz de öyle yapıyorsunuzdur mutlaka. Hani iğneyi dahi çıkaramıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. İğnemizi üstten giriş yapıyoruz. Alttan çıkartıyoruz. Yani burnumuza
alttan giriyoruz kafamızdan yukarıya. Yine makine dikişi gibi. Bunu biraz böyle yuvarlatarak dikiyoruz. Arkadaşlar daha sonrasında çok az bir bölüm, şu kadar bir bölüm kaldığında içini doldurun. Bu aşağı kısmını çektirerek dikin. İyice aşağı gelsin. Hani doldurun, doldurup dikin lütfen. Çünkü başka türlü dikiş yapamazsınız. Doldurdukça da düzeni daha iyi görürsünüz. Çok sıkı sıkı dolsun burnu. Mutlaka ağız burun kısmı burası. Şimdi bunu bir dikelim. Daha sonrasında bu alt kısmını yapacağız. Ağız kısmını yapacağız. Şimdi bunu dikelim arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Burnunu da diktik. Gözlerimiz de dikildi. Her şeyimiz hazır. Şimdi gözlerimizi çukurlaştıralım. Hemen kafamızın tam arka kısmından bu gözümüzün beyaz kısmından çıkartalım. Evet. Hemen karşı tarafa geçelim. Gözümüzün bir diğer tarafına. Şöyle de yapsak olur. Evet, tam böyle diplerinden çıkartırsak daha iyi olur. Şimdi buradan karşı göze geçiyoruz. Bu arada çektirelim arkadaşlar. Bu şekilde gözlerimizi çökeltelim. Şimdi hemen gözümüzün dibinde göreceksiniz. Şöyle bastırdığınızda göz kenarımız açılacak. Tam gözün tıpa taktığımız kısmına denk geldiği için maalesef biraz güçlük çekiyorum. Burada beyaz olmadığı için onunla uğraşıyorum arkadaşlar. Şöyle kıyıdan köşeden bir yerlerden girmeye çalışıyorum ama. Ben şunu çıkartıp buradan çıkardım tam arkadaşlar. Tekrardan bunu, evet. Şimdi tekrardan karşıya geçiyorum. Karşı göze. Bunu arkadaşlar dilerseniz, aslında ben ilkini öyle yapmıştım. Hatırlıyorum. Şu anda hatırlıyorum tabii ki. Ama şimdi sökme şansım yok. Bunu gözleri taktığınızda bu göz işlemini yaparsanız daha kolay yapacaksınız. Şimdi ben maalesef o dalgınlığıma geldi benim. O yüzden mecburen bunun üzerinden yapmak zorunda kaldım. Göz çevresinin etrafından yapmak zorunda kaldım. Ama bunu dediğim gibi gözleri taktığınızda hemen göz şekillendirmesini yapın. Çünkü gördüğünüz gibi bir daha gerçekten çok zor oluyor. Ötekini öyle yapmıştım, öyle hatırlıyorum. Evet. İyice çukurlaşacak arkadaşlar, bunları iyice sıktıra sıktıra. Böyle de olur, yapacak bir şey yok artık. Yine aynı yere geldim. Evet. Yanları çıkarttık. Yine aynı yerden batırıp kafamın arka kısmından çıkartıyorum arkadaşlar. Yakın yakın olsun.
Fark etmez. Burası boyunda kalacağı için, boyun içine gireceği için sorun değil. Bu şekilde gerçekten zorlandım. Dileyen böyle yapsın. Dileyen gözleri taktıktan sonra hemen göz şeklini verebilir. Daha da kolaylık sağlar. Şimdi bunu bağlayalım arkadaşlar. Artık baya azaldı kafamız. Evet, şimdi ağız kısmımızı yapacağız. Ağzımızın altını. Evet. Bitti. Göz şeklimiz. Bunu dilerseniz kesin. Dilerseniz böyle bu şekilde içine tepin. Fark etmez. Evet, şimdi hemen ağzımızda daha doğrusu alt kısmına bir başlayalım hemen. Aslında bütün hepsini ben bu videoda bitirmek istedim ama oldukça uzadı bu video. O yüzden artık kalan kısmını da diğer videoya aktaracağım. Arkadaşlar böyle işte gördüğünüz gibi. Yani buradan iğneyi taktığınızda tam göz kenarından çıksın. Tekrar içine girin. Bu taraftan çıkartın. Buradan tekrar girin. Karşıya geçin. Karşıdan birer ilmek arayla bir ikinciye tekrardan aynı işlemi yapın. Evet. Şimdi hemen ağzımıza başlayacağız arkadaşlar. Beyazla yapıyoruz ağzımızı. Çok güzel olacak bu da. İnanıyorum. İnşallah. Bu kadar tabii ki uğraşıyoruz. Allah'ın izniyle Rabbim utandırmasın. Emeklerimizin karşılığını alalım. Şimdi arkadaşlar zincirimizi çekelim. Aynen Yunus balığımızda yaptığımız gibi yapacağız. Herhangi bir sayı saymıyorum. Ölçerek yapacağım. Evet. Herhangi bir sayım yok. Sadece şunu göstermek istiyorum size. Şu ağız burun kısmının yarısının bir tık altında. Yani şöyle, yani nasıl diyeyim ben size, 1/3 kadar. 1/3 kadar bir kısmından şöyle alta gelecek kısımda ölçü alacağız. Şu şekilde ölçelim. Evet. Tam yarıdan olmasın. Yarıdan biraz daha az. Yani şu tam yarısıysa yarıdan biraz daha aşağıda yapacağız bunu. Bir iki de zincir daha oldu mu? Tamamdır. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi tam böyle ölçüm oldu. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Bir zincirde geri dönmek için. Şimdi bunların üstünü dolduruyorum. Yani şu artmaların başladığı yere kadar arkadaşlar, şurada artmaların başladığı yer, şu artmaların başladığı yere kadar düz öreceğiz. Şimdi bunu yapalım. Ben size yine de sırasında söylerim. Sorun yok. Artmaların başladığı yere zaten artmalarımızdan sonra 7 sıra düz yaptık. Biz 6 sıra o zaman düz olarak gelelim. Tekrar bir ölçelim. 6 sıra düz yapalım arkadaşlar. Üstünü dolduralım. Gide gele tam 6 sıra yapalım. Tekrardan ölçüm yapacağız. 6 sıra ördük. Şimdi buradan sonra eksiltmelerimize başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle tam göstereyim. En azından ne kadar örmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tam bunu ortalayacağız. Şimdi buradan sonrasında birer eksiltme yaparak gideceğiz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Dibindeki delik değil, onun yanındaki değil, bir sonraki
sık iğnemize batıyoruz. Her bir başta bunu yapacağız. Şimdi bu sırayı birlikte gidelim. Bunu yavaş yavaş azalta azalta daraltacağız. Yanlardan. Ta ki işlediğimiz pembe burun kısmına kadar bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Burun olacak kadar, yani pembe burunu işleyecek kadar kalınlıkta kalması gerekiyor. Şimdi bu sırayı birlikte gidelim. Bitiyor Allah'ın izniyle artık. Hem yapıp hem video çekmek gerçekten çok yorucu arkadaşlar. Evet. Artık geliyorum sona doğru. İnanın kaç zincir olduğunu, kaç sık iğne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Herhangi bir sayısı kesinlikle yok. Hani acaba kaç zincir, acaba kaç sık iğne gibi düşünmeyin. Bunu göz kararı ayarlayacaksınız. Evet, şimdi yine bu baştan da bir zincir çektik. Dibindeki sık iğne değil, onun yanındaki değil. Bir sonrakine batış yapıyoruz. Tekrar böyle sonuna kadar bunu devam edeceğiz. Şu kısma kadar arkadaşlar. Tam şu üstte gelecek şekilde. Yani artmaların başladığı yere kadar. Bunu öreceğiz. Yani yaklaşık bir 5, yani bakayım, 5 sık iğne kalana kadar yapalım arkadaşlar. Çünkü burada tam burnumuzun, pembe burnumuzun işleneceği kadar genişliğinde olacak. 2, 4, 5, 6. 6 da yapsak olur. 6 sık iğne kalana kadar arkadaşlar bunu yanlardan bu şekilde kese kese gelelim. Ya baktınız çok azalıyor. Kesmeyi bırakın, düz olarak gidin. Yani bu şekilde V şeklinde ayarlamaya çalışın. Tam 6 sık iğne kalana kadar. Yapacağımız kısım artmalara kadar olacak. Yani buradan bu şekilde çevrilecek. Ben yine yarısında tekrardan size bir göstereyim. Yani şimdi bunu bu şekilde devam edeyim. Videoda bunu devam edersek bu çok uzun sürer. Şimdi ben bunu kendim öreyim. Bir yarısında tekrardan göstereyim nasıl yapacağımızı. Bunu bu şekilde devam edeyim biraz. Size tekrardan dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar, size bir göstermek istiyorum. Şimdi tam alt kısmına yerleştiriyoruz. Buradan yukarı tam şuraya kadar örecektik. Şu üst kısma kadar. Yalnız bayağı bir daraldı. O yüzden şimdiden sonrasında şu şekilde eksiltme yapacağız. Yani çok dar kalacak oraya kadar. Bu yüzden bir zincir, dibindeki değil onun yanındakine batacağız. Yani diğerlerinde dibindeki değil, yanındaki değil, onun yanındakine batıyorduk. Şimdi dibindekinin yanındakine hemen batış yapacağız. Tek taraflı eksiltmelerimizi yapıyoruz biliyorsunuz. Hep tek taraftan. Tam 6 sık iğne kalana kadar bunu bu şekilde yapalım. Çünkü bayağı bir daralacak. Bu sefer tam burnun üst kısmına yerleştiremeyeceğiz. Yarıda kalmış olur. O yüzden azaltmalarımızı, eksiltmelerimizi bir sık iğne azaltacağız. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi geldim, bir tane daha göstereyim ben size. Evet. En sona geldik. Şimdi bir tane zincir. Hemen dibin değil, bir yanındaki sık iğneye hemen. Buradan devam edelim. Baktınız yine çok daralıyor. Bir sıra düz gidin aralarda. Bu şekilde ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü ben de öyle yapıyorum. Düz gidiyorum. Eksiltme yapıyorum. Bu şekilde tutturmaya uğraşıyorum. Ta ki 6 sık iğne kalana kadar bunu böyle yapalım. Evet arkadaşlar, bitirdim. Göstereyim. Yani 6 sık iğne dedim. Ben kendime göre söyledim. Tabii siz kendi göz ayarınıza göre yine bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Kafayı da yamuk tutmuşuz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar.
Şimdi ipimizi dikeceğimiz kısım kadar keseceğiz ve sonra da dikişini yapacağız. Şimdi hemen ipimizi de ayarlayalım. Evet. Hatta şöyle yapacağım. İlmek kaydırma gibi. Köşeli olmasın. Oldukça uzun bırakıyoruz ipimizi. Çünkü anca yeter. Evet. Bunu şimdi buraya dikelim arkadaşlar. Evet, iğnelerimizi hemen alalım ve dikişine başlayalım. Şimdi arkadaşlar hemen iğnelememize başlayalım. Şimdi tam ortalayalım bunu. Tam şu kısım iki göz arasında kalsın. Bu şekilde. Biraz kısa yapmışım ama olsun, sorun değil. Altta kalıyor nasıl olsa. Problem değil. Çok ufak tefek şeyleri size takmamalısınız bence. Çok sorun olmaz. Her şeyi tekrar uydurabilirsiniz. Evet. Güzelce monteliyoruz arkadaşlar bunu. Kaymasın hiçbir şekilde. Bunları diktikçe bunlar yatışacak. Şu şekilde olacak arkadaşlar, göstereyim. Buradan da pembe burun işleyeceğiz. Biraz daha bile alta alabilirim. Yukarıdan başlarım olmazsa pembe burunu. Evet. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ben şunu bir tekrardan düzelttireyim. Evet arkadaşlar, tekrardan ayarladım. Tam yapmışım. Aksine tam muntazam olmuş. Dedim kısa mı yaptım acaba ama değil. Tam oturdu. Evet. Şimdi hemen dikişimize başlayalım. Şimdi yine ben size bir kısmını göstereceğim. Bunu çepeçevre dikeceğiz. Masada kayıyor arkadaşlar. Bunu yaparken de. Şu iğnemizi atalım. Hiç boşluk vermeden her bir sıraya batış yaparak dikelim. Bunu ince iple de dikebilirsiniz. Gözlerimizi diktiğimiz gibi. Kalın iple de dikebilirsiniz. Sorun değil. Bu şekilde yine makine dikişi yapar gibi hiç boşluk vermeden dikiyoruz. Çok güzel olacak gibi geliyor arkadaşlar bu bana. Biraz kafada oynamalar yaptım. Kafada oynadım. Biraz küçültme yaptım. İkinciler daha iyi oluyor. Çünkü ilkte yaptığım hataları ikincilerde düzelttiğim için daha muntazam oluyor. Yani siz daha şanslı oluyorsunuz bu konuda. Size en güzel haliyle göstermiş oluyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu çepeçevre dikelim. Gördüğünüz gibi normal dikiş diker gibi bunu dikelim. Yalnızca sadece tek yapmamız gereken atlamayacağız. Hiç boşluk kalmayacak, kabarıklık olmayacak. Bu şekilde işte gördüğünüz gibi kamerayı bile maalesef deviriyorum. Neyse, bundan sonrasını ben kendim devam edeyim. Arkadaşlar bu şekilde çepeçevre hiç boşluk kalmayacak şekilde, kabarıklık olmayacak şekilde bunu dikelim. Evet arkadaşlar, diktik. Altı, yani ağız kısmı bu şekilde. Şimdi hemen burnuna başlayalım. Pembe bir ip, tatlı böyle güzel bir pembe olsun ipiniz. Hazır burun varsa hazır burun da kullanabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim.
Hatırlarsanız tanıtım videosunda. Ben hazır burun bulamadım. Bulamadığım için de maalesef işlemek zorunda kaldım. Güzel bir burun bulamadım. Şimdi arkadaşlar düz gelelim. Biraz böyle oymalı gibi olacak burnumuz. Umarım anlaşılabilir şekilde yapabilirim inşallah. Bu şekilde işlenecek. Düğümlediğimiz kısımları içeride bırakırsınız. Ten kısmından işlemeye başlayın. Beyazın üstüne doğru burnu çıkarttırın. Benim bu kadar zorlandığıma bakmayın. Videoda hani video çektiğim için zorluk çekiyorum. Yoksa kendiniz yaptığınızda gayet rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceksiniz. Merak etmeyin. Hani gözünüz korkmasın. Çok zor bir şey gibi düşünmeyin. Aslında basit ama tabii ki ben mecburen zorluk çekiyorum şu anda. Burayı iyice böyle kabarttırarak dikelim. Üst üste kabarık dursun. Burun. Hatta şuradan da alayım. Boş kalan yerleri tekrar doldurabilirsiniz. Sıkıntı yaptığım için ellerim terledi. İğneyi zor tutuyorum maalesef. Bu şekilde gitgellerle devam edeceğiz. Şimdi ortadan küçük bir yerden başlayalım. Bu dar kısmı olacak. Şimdi girdiğim yer. Tam orta kısmı burnumuzun. Biraz daha genişletmek istiyorum. Yani göz zevkinize göre mümkün olduğunca ayarlamaya çalışırsınız. Arkadaşlar ben burnunu işleyeyim. Tam bitmiş halini göstereyim size. Çünkü burada gerçekten olmuyor. Hatta yamuk yapma ihtimalim çok yüksek. Ben bunu yapayım arkadaşlar. Bitmiş halini size göstereyim. Zaten gitgellerle yapacağız. Biliyorsunuz nasıl işleneceğini. Videoyu da uzatmanın manası yok. Şimdi hemen işleyip tekrar dönüyorum. Burnunu işledik. Burnu henüz bitmedi yalnız. Daha çerçevesini geçeceğiz burnumuzun. İlk önce ağız şeklimizi bir verelim arkadaşlar. Daha sonrasında çünkü siyaha başladık mı en azından hepsini bitirebilelim. Evet, ilk etapta ağzımızın şekli önemli. Evet arkadaşlar, şimdi baktığımızda tam yarıdan yapalım bunu. Şu yaptığımız burun kısmının tam yarısından alalım. Buna dikkat edelim. Hani sayıyla desem çünkü sizinki benimki birbirini tutmayabilir. Şimdi alttan giriyoruz.
Evet. Şimdi girdik. Hemen karşıya. Şu anda evet. Şimdi bunu sıkı sıkı bağlayalım. Bunlar merak etmeyin, ipleri içine girecek, içinde kalacak. Hiçbir şey dışarıda kalmıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi siyahla bir başladık mı tamamını zaten bitireceğiz. Gördüğünüz gibi az kısmımız bu şekilde. Siyahla da biraz daha çektiririz. Bayağı bir içine göçer. Evet. Şu beyazın altına hemen bunları gömdük mü hiçbir şey kalmayacak. Hepsi zaten altta kalıyor. O yüzden sorun değil. Evet. Böyle çektire çektire de düzeltmeler yapın. Aynen. Arkadaşlar tariften ziyade biraz da açıkçası marifet işi. Öyle söyleyeyim. Yani her tarif yapan ben bunu süper biliyorum gibi düşünmesin. Çalışsın yani. Biraz da marifet önemli. Bunlar zor oyuncaklar. Bunlar da gerçekten büyük marifet istiyor. Evet. Şimdi siyah ipimi de ayarlıyorum. Evet. Şimdi ilk etapta aslında nasıl yapsak diye düşünüyorum. Sanırım yine çekme işini ayrı bir iple yapacağız. Biz bunu en iyisi tekrardan büyük iğneyle deneyeceğim, bir bakalım. Evet. Şimdi şuradan içeri alayım. Aslında büyük iğneyle biraz daha rahat oluyor sanki bu tarz şeyler. Hemen bunu içine gömüyoruz. O girer zaten, merak etmeyin. Az biraz çektiniz mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu pembe yaptığımız kısmı çepeçevre geçeceğiz. Yani çerçeve yapacağız etrafına. İnşallah ilk denememde başarılı olurum. Buradan içeri alalım. Yani acaba öyle mi yapsak, böyle mi yapsak gibi düşünmeyin. Yani ben de karambole
gidiyorum açıkçası. Yani herhangi bir plan, proje çizmiyorum onlar için. Bunlar dediğim gibi marifet işi. Bunları en uygun nasıl görüyorsanız, zevk işi, marifet işi, bunları en uygun gördüğünüz şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Hani göz zevkinize göre. Bittikçe insan daha da bir hoşuna gidiyor. Uçuca birleştire birleştire tamamını siyah bir çerçeve içine alacağız. Hem o yamukluk kapanmış oluyor, hem de güzel bir görüntü veriyor. Resimlerimde de çok kullanırım ben çerçeve. Resim yapmayı da çok seviyorum. Zaten biraz da herhalde oradan esinleniyorum. Evet. Burnumuz tamam. Şimdi ağız kısmımıza geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, acaba şunu düşünüyorum da, çektirmeme tekrar gerek var mı diye düşünüyorum. Bir deneyeceğim. Hoşuma gitmezse ayrı bir ip yapıp tekrardan ağız kısmını bir kez daha çektireceğim. Evet. Sanırım oldu. Evet, çektirmeye de çok gerek kalmadı. Şimdi ağız kısmımız bitti. Arkadaşlar, burası önemli. Burayı çok iyi dinleyin, izleyin. Şimdi noktalarımızı yapacağız. Bilenler tabii ki biliyordur. Bu ayrı bir mevzu. Ama bilmeyenler için de tekrar göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar, öyle yapıyoruz ki öyle bir yapıyoruz ki noktalarımızı gelişi güzel. Yana, yani uzunlamasına, her yerine siyah iplerle dikiş atıyoruz. Aynen böyle. Kimi yere düz, kimi yere yan, karışık olarak benek gibi bunları yapalım. Belli aralıklarla, çok dip dibe olmasın. Dileyen akrilik kalem de kullanabilir. Akrilik kalem miydi? Ben de tam hatırlayamadım ama sanırım akrilik kalemdi. Onunla gölgelendirmeler, noktalar yapılabilir. Ama ben kalem maalesef ki bu ara bulamadım. Sanırım pandemiden dolayı. Tam da hatırlayamadım ismini de, ama akrilik olması lazım. Evet. Dileyen o şekilde de boyayarak da yapabilir. Gölgelendirmeler, elinizde kalem, o kalemden varsa, dediğim kalemden. Dediğim gibi ben bu ara maalesef bulamıyorum. Aslında bulamıyorum derken çarşıya çıkamıyorum bu ara. Çünkü çocuklarım var. Çocuklarımın çıkması yasak olduğu için ben de maalesef bir yere gidemiyorum. Böyle çapraz. Görüyorsunuz değil mi noktaları? Çapraz olarak yapın. Yan olarak, uzunlamasına, belli aralıklarla. Bu noktalar zaten yüzü gerçekten çok gösteriyor.
Böyle arkadaşlar. Bu ağzımızın hem üst kısmına hem alt kısmına bu noktaları yapalım. Daha sonrasında burun kısmımıza geçeceğiz. Bıyıklarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde noktalarını yaptık. Ağzını bir kez daha çektirdim. Arkadan alarak iyice. Eşimin yardımıyla sağ olsun. Tek başımıza gerçekten zor oluyor. Bir yardım alırsak bu çektirmelerde çok daha iyi olacak. Şimdi burnumuzun üst kısmını yapmaya başlayalım. Orası da bitti mi? Sadece bıyıklarımız kalacak. Dileyen beyaz dışarıya doğru beyaz bıyık da yapabilir. Ben yapmadım. Yapmayı düşünmedim. Çünkü çekiliyor çocuklar. Kopuşuyor. O yüzden gereksinim duymadım ama dileyen tabii ki yapabilir. Şimdi hemen buna geçelim. Bu burnumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir durdur. Evet arkadaşlar hemen yine alttan hatta şu burun kısmına doğru gelirsek bu şekilde ortalayacağız. O zaman tam istediğim yerde tutmuyor bazen. Evet. Şimdi tek iple yapalım bunu. Fazla belli olmasın. Şimdi hemen bir ilmek yukarıya. Şimdi hemen karşıya. Bir sıra yandan aldım. Burnun. Bunu da hemen bir sıra yandan alıyorum. Alttan deneyeceğim. Arkadaşlar böyle deneye deneye. Yani başka türlü zor. Evet. Şimdi benim kızım da arada bir geliyor. Biz böyle dolaşıyor. Evet. Böyle karşılıklı bir ilmek atlaya atlaya. Çekil bakalım kızım sen. Ay. Gel buraya. Bir ilmek üstte atlaya atlaya burasını toparlayacağız. Böyle sıkıştırın arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlatamadığım yerlerde mümkünse hani takip ederek yaparsanız daha verimli olacak. Evet. Biraz daha yana. Evet. Şimdi burayı da hemen bağlıyoruz. Şu kıvrım hoş gösteriyor burnu. O yüzden mutlaka bunu yapın. Öyle de bıraksanız olur. Ama ben bunu seviyorum. Bu şekilde parmaklarınızla düzelttirin. Dikişler yerine oturacaktır. Evet. Bu işte bitti. Şimdi siyah bıyıklarımıza geldik. O da bitti mi? Arkadaşlar yüzümüz, kafamız tamamıyla bitmiş olacak. Evet. Bunları bu şekilde hep altına gizleyin. Bunlar zaten gözükmeyecek. Evet. Böyle arkadaşlar.
arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Gördüğünüz gibi burun üstümüz bu şekilde oluştu. Şöyle göstereyim. Kamerada çok farklı duruyor arkadaşlar. Kendim bakınca çok farklı. Çok uzun gösteriyor kamera burnunu ama çok güzel oldu. Bir diğerinden bir hayli güzel. Bayağı bir güzel oldu diğerinden. Şimdi hemen bıyıklarımızı da yapalım. Ve videomuzu artık bitirelim. Evet. Tam burnumuzun kısmından, pembe burnumuzun şu kısmından alacağız. Yukarıya doğru çizgiler oluşturacağız. Evet, tam buradan mı? Şuradan alalım. Kalın olduğu için biraz geçmekte güçlük çekiyor. Evet. Siyah bıyık yaptım sadece. Dileyen yine beyaz bıyık da yapabilir. Evet. Şimdi şu tarafa doğru. Bunu biraz uzun alalım, ortadakini. Hemen bir sıra arayla bunları yapalım. Göz hizamıza göre. Göz zevkimize göre. Evet. Şimdi hemen karşıya geçelim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok muhteşem. Şimdi bu videomuzdan sonra sadece kulaklarımız, kuyruğumuz ve kafa birleştirmemiz var. Son videomuzu çekeceğiz Allah'ın izniyle. Bitiriyoruz artık. Şükürler olsun. Kaplan beni yordu biraz. Hepsinde yoruluyorum gerçi de. Kaplan gerçekten büyük olduğu için biraz zor bitiyor. Bitirebildim yani. Ben kendim elimde videosuz gayet iyi ördüm ama video öyle oldu mu? Tabii ki zaman alıyor. Ortamı da kollamak zorundayım. Ortam oluşturmak zorundayım. Her şeyden öncesi. Evet. Bunu dilerseniz tamam böyle karşı kısımdan da çıkarabilirsiniz. Veya yine çene altından. Evet. Buradan çıkartalım. Yine bunu düğümleyip içine atacağım. Evet. Bir kere şöyle döneyim en azından. Yok, onu da dönemedim. Neyse, sağlık olsun. Buradan keselim hemen. Sorun yok. Özür dilerim. Evet. Bunu biraz çektirerek. Evet. Şimdi bunu hemen içine göndereceğim. Kara kara gözükürse bu ipler, gözüken yerlerin üstüne çok hafif bir elyaf tamponladığınız zaman o karalık görüntüler de kaybolur gider. Evet. Evet arkadaşlar, işte böyle. Kaplanımız bitti. Kafamız bitti.
videomuz da bitti. Şükürler olsun. Şöyle göstereyim tam olarak size. Bakın her yer tertemiz. Hiçbir ipliğimiz, şuyumuz, buyumuz kalmadı. Çok şükür. Dişi göz yaptık bu sefer kaplanımızı. Şimdi bir diğer videomuzda kulaklarımız, kuyruğumuz ve boynumuzla bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kaplanımın son videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.